Allah! Gaza geldim lan! Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela bir ordunun topyekün Osmanlı'nın üzerine geldiği Çanakkale Zaferi'nin ikinci safhası nasıl gerçekleşti? Üç paşaların siyasi beyni ve dahiliye nazırı Talat Paşa, 1915 yılında Enver Paşa cephedeyken devletin idari mekanizmasını ayakta tutan, iç güvenliği sağlayan ve iaşe sorunlarını çözen isimdi. 18 Mart'ta Deniz Zaferi kazanılmış olsa da Nisan ayında başlayan kara çıkarmaları ve İtilaf donanmasının ısrarlı baskısı İstanbul'da büyük bir paniğe yol açmıştı. Hükümet en kötü senaryoyu, yani Çanakkale'nin geçilmesi ve düşman zırhlılarının İstanbul önlerine demirlemesi ihtimalini ciddiyetle değerlendiriyordu. Talat Paşa bu planı sadece kağıt üzerinde bırakmamış, başkenti Eskişehir'e taşımak için fiili hazırlıkları başlatmıştı. İstanbul'un tahliyesi durumunda devlet erkanının yerleşeceği binalar tek tek belirlenmiş ve kiralanmıştı. Eskişehir'deki kiralık evlerin listesi tamam mı? Tamam paşam ama saray erkanı biraz kalabalık. Sığışabilecekler mi? Ulan Afyon'da kaplıcaya gitmiyoruz. Emlak piyasası yükselmeden işi bağlayın. Topkapı Sarayı'ndaki Hazine-i Hümayun ve mukaddes emanetlerin güvenli bir şekilde nakli için özel sandıklar yaptırılmış ve Haydarpaşa Garı'nda her an hareket etmeye hazır trenler bekletilmişti. 18 Mart'ta büyük bir yenilgi alan İtilaf kuvvetleri Gelibolu'yu karadan düşürmek için General Hamilton komutasındaki dev bir orduyla geri döndü. Hop! Yetişti! Enver Paşa 24 Mart 1915 tarihinde Çanakkale bölgesini savunmak üzere özel olarak 5. Ordu teşkil etmiş ve başına Alman Mareşal Liman von Sanders'i atamıştı. 1915 yılı Talat Paşa için sadece Çanakkale savunması demek değildi. Aynı zamanda Doğu Anadolu'daki Ermeni olayları ve tehcir kararının uygulanması demekti. Tehcir kararının alınmasındaki bardağı taşıran son damla Van'da çıkan büyük isyandı. Nisan 1915'te Ermeni çeteleri Van şehrini ele geçirerek Türk mahallelerini ateşe verdi. Kaçamayan halkı camilere doldurarak yakmış veya kurşuna dizmişlerdi. Bununla birlikte Ermeni çeteleri Rus ordusunu şehre davet ettiler. Enver Paşa 2 Mayıs 1915'te Talat Paşa'ya gönderdiği bir yazıda Rus sınırındaki Ermenilerin Ruslarla işbirliği yaptığını, cephe gerisini vurduğunu belirterek bu nüfusun savaş bölgesinden uzaklaştırılmasını askeri bir gereklilik olarak talep etmişti. Talat Paşa aynı zamanda hem Çanakkale'ye asker sevkiyatını hem de Ermeni kafilelerinin Suriye'ye naklini yönetmeye çalışıyordu. Hangi birine yetişeceğim ben? Enver Paşa, Çanakkale'deki mühimmat sıkıntısını Talat Paşa'ya bildiriyor. Talat Paşa ise İstanbul'daki demiryolu kapasitesini ve mali durumu raporluyordu. Cemal Paşa ise Suriye'den gönderdiği birliklerin durumunu ve bölgedeki İngiliz hareketliliğini paylaşıyordu. 25 Nisan 1915 sabahı Şafak'la birlikte müttefik donanması Yarımada'yı bombardımana tuttu. Seddülbahir bölgesinde 5 ayrı kumsala çıkarma yapıldı. Hücum! En kanlı çatışma Ertuğrul Koyun'da yaşandı. River Clyde gemisi modern bir Truva atı gibi kıyıya oturtulmuş, içinden askerlerin çıkması için kapaklar açılmıştı. Ancak Yahya Çavuş ve askerleri siperlerden o kadar yoğun ve isabetli bir ateş açtılar ki gemiden çıkan her asker vurulup denize düştü. Deniz kıyısı kelimenin tam anlamıyla kızıla boyandı. İngiliz raporlarında karada makineli tüfeklerle donatılmış tam bir tümen olduğu sanıldığı yazıldı. Oysa karşılarında sadece bir avuç Mehmetçik ve mavzerleri vardı. Çavuşum, gemiden karınca gibi çıkıyorlar. Binlerce kişi. Biz de şimdi kocaman bir tümen olacağız. Hızlı sıkın. Sıkarken de ağzınızla ateş ediyormuş gibi ses çıkartın. Çarpı 2 ateş ederiz. Ta 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 ta. Yahya Çavuş uzun saatler mevzisini korudu. Fakat bölüğün neredeyse tamamı şehit düştü. Yahya Çavuş ise geri çekildikten sonra Kirte muharebelerinde şehit oldu. Anzak kolordusu planlanan Kabatepe kumsalı yerine daha kuzeydeki Sarp Arıburnu bölgesine çıkmıştı. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Bigalı köyündeki karargahında top seslerini duyduğunda bunun bir şaşırtmaca değil, asıl çıkarma olduğunu askeri sezgisiyle anladı. Ordu komutanı Liman von Sanders'ten emir gelmesini beklemeden 57. alayı ve bir dağ bataryasını harekete geçirdi. Haritasız ve patika yollardan Conk Bayırı'na doğru zorlu bir yürüyüş
yürüyüşe başladılar. 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa, Yarbay Mustafa Kemal'in bu inisiyatifini öğrendiğinde bu riskli kararı sorgulamak yerine ona güvendi ve Mustafa Kemal'in karargahını arayarak tam destek verdiğini belirtti. Sendeyiz yarbayım. Yarbay Mustafa Kemal, Conk Bayırı'na vardığında 27. alayın gözetleme postasındaki erlerin cephaneleri bittiği için geri çekildiklerini gördü. Nereye asker? Komutanım mermi bitti. Ve Mustafa Kemal o tarihi sözü söyledi. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar hakim olabilir. Allah! Gaza geldim lan! Anzak öncüleri Türklerin siper aldığını görünce duraksadı ve yere yattı. Birkaç dakikalık duraksama 57. alayın yetişmesine yetti. 57. alay bu emirle adeta ölüme koştu. Alay komutanı Yarbay Hüseyin ve Avni Bey başta olmak üzere alayın çok büyük bir kısmı maalesef şehit düştü. Ancak Anzakların Koca Çimen ve Conk Bayırı'nı ele geçirmesini engellediler. Yarbay Mustafa Kemal ise bu olaydan bir ay sonra albay rütbesine terfi edildi. Siperler arasındaki İngilizce No Man's Land denilen bölge binlerce cesetle dolmuştu. Kokunun dayanılmaz hale gelmesi ve salgın hastalık riski üzerine 9 saatlik bir ateşkes ilan edildi. Bu süre zarfında Türk ve Anzak askerleri siperlerden çıkarak kayıplarını gömdüler. Bu süreçte askerler birbirlerine sigara, konserve ve hatıra eşyaları verdiler. Askerler arasındaki bu insani temas Çanakkale'ye özgü centilmenler savaşı ruhunun doğmasına neden oldu. Sigurd, I'm Johnny. Eyvallah. Al bu da bizim sarma. Mehmet ben. What is this? Bomb? Yemek hadi süre bitiyor Johnny sipere dön. Vallahi zil sesi gelirse alnının çatından mıhlarım he. Arıburnu ve Seddülbahir'deki kilitlenmeyi aşamayan Hamilton 6 Ağustos'ta Suvla koyunda 3. bir cephe açmaya karar verdi. Canım sıkıldıkça yeni cephe açarım. 6 Ağustos gecesi 9. İngiliz kolordusu Suvla koyuna çıktı. Liman von Sanders, Türk birliklerinin komutanı Albay Fevzi Bey'in yavaş hareket etmesi üzerine onu görevden alarak yerine rütbesi daha düşük olmasına rağmen yeteneğine güvendiği Albay Mustafa Kemal'i Anafartalar Grup Komutanı olarak atadı. Mustafa Kemal 10 Ağustos sabahı gün ağırmadan Conk Bayırı'na geldi. 8. Tümen askerlerine mermileri olmadığı için süngü taktırdı. Düşmanla mesafe 20-30 metreydi ve Mustafa Kemal askerlerine seslendi. Önce ben gidiyorum. Kırbacımla işaret verdiğim zaman fırlayın. Mustafa Kemal siperlerden çıkıp kırbacını şıklattığı an Allah Allah nidalarıyla kalkan Türk askeri İngilizlerin üzerine bir çığ gibi düştü. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Topçu desteği olmadan yapılan bu saf süngü hücumu İngilizleri şoka uğrattı. Birkaç saat içinde Conk Bayırı düşmandan tamamen temizlendi. Düşman çaresizleştikçe vahşileşiyordu. Uçaklardan topuk patlatan denilen demir dikenler yağdırdılar. Yere nasıl düşerse düşsün bir ucu daima göğe bakan bu sinsi tuzaklar Mehmetçiğin çarığını delip yürüyüşünü durdurmayı amaçlıyordu. 20 Eylül 1915 civarında Mustafa Kemal rahatsızlandı. Ancak Enver Paşa'nın bir başka ziyaretinde kendisini ziyaret etmemesi veya stratejik görüşlerini dikkate almaması üzerine Mustafa Kemal 27 Eylül 1915'te Liman von Sanders'e istifasını sundu. Gerekçe olarak ise Enver Paşa'nın tutumunu gösterdi. Mustafa Kemal nerede ya? Hey Enver Paşam, buradayım hey. Allah Allah, ben gelmeden gitti mi? Ortalıkta da gözükmüyor. Hasbinallah. Alo, buradayım. Çok ayıp etti. Niye vedalaşmadan gitti ki? Liman von Sanders, Mustafa Kemal'in cephedeki vazgeçilmezliğini bildiği için istifayı işleme koymadı ve Enver Paşa ile görüştü. Enver Paşa, Mustafa Kemal ile çekişmeli olduğu halde şahsi rekabeti bir kenara bırakarak Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu komutanlığındaki başarısını tescilledi ve terfisini onayladı. Ekim 1915'te Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle Almanya yolu açıldı ve cepheye ağır mühimmat akmaya başladı. Artık Gelibolu'da kalmak müttefikler için intihar demekti. Lord Kitchener gerçeği gördü ve o kaçınılmaz kararı verdi. Büyük kaçış başlıyordu. Hadi bakalım bize müsaade. Çok oturduk. Artık oturamıyoruz. Biz en iyisi gidelim. Aralık ve Ocak karanlığında 100.000'den fazla asker hayalet gibi süzülüp gitti.
9 Ocak sabahı Türk askeri siperlere girdiğinde onları derin bir sessizlik karşıladı. Yenilmez armadadan geriye boş konserveler, parçalanmış tüfekler ve binlerce mezardan başka hiçbir şey kalmamıştı. Johnny, çay demledim gel. Bunlar gitmişler. Zafer! Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.